Selamlar. Geçtiğimiz dönemde kira gelirleriyle ilgili bir bölüm çekmiştik ama bu bölümde genel olarak birkaç ülkeden bahsetmiştik. O bölümün içerisinde de ben bir oylama yapalım demiştim yatırımcılarımıza ve işte demiştim ki hangi ülkenin araştırılmasını istiyorsanız bir sonraki bölümde ona oy verin. Tabii beklenmedik seviyede çok geri dönüş oldu. Bir de kuralları tam koymadığımız için birden fazla oy verme gibi bir durum oldu. Oradaki bir sıralamayı size açıklamak istiyorum her şeyden önce. Birinci Dubai çıktı. Çok da şaşırmadım. Çok fazla PR olan, çok böyle konuşulan bir alan Dubai. İkinci gerçekten şaşırdım ama İngiltere istendi. Birleşik Krallık yatırımlarını incelemem istendi. Bu bölümde de aslında bunu yapacağız. Bu bölüm Birleşik Krallık'ta kira geliri elde edinmek için yapabileceğiniz yatırımlardan bahsediyor olacağım. Oylama sonucunda çıkan 3. bölümde Atina'ydı. Ona da ileriki bölümlerde geleceğim. Ama şimdi bir İngiltere'yi değerlendirmek istiyorum. 1. Dubai çıktı bu arada ama ben çok demokratik yaklaştığım için olaya İngiltere'yi bir çekmek istedim. Çünkü Dubai ile ilgili çok fazla bölümümüz oldu. Yapmayalım diye çok fazla yorum geldiği için bir sürü Dubai videomuz olmuştu. Ama bu bölümde bir bakalım, biz paramızı aldık, cebimize koyduk, İngiltere'ye gittik. Hangi şehirde nasıl bir daire alacağız, kredi alacak mıyız, nasıl bir sonucu olacak ve nasıl bir yatırım elimizde olacak, bunu bir görelim. Şimdi bu bölümün sonunda size pratik olarak gidip de yarın yatırım yapabileceğiniz daireleri de paylaşacağım. Normalde böyle bir huyum yok ama gerçekten anormal bir talep geliyor bu konuda. Yatırımcılarımız diyor ki ya hocam bize böyle hap gibi bunu alıyorsunuz kardeşim diye sun. Ben de yapacağım bunu. Böyle oradaki iş ortaklarımızla bir görüştüm hızlıca. Bir de böyle şey derler ya, böyle peçetede hesaplama, işte kredi mredi, kira geliri hesapladım buraya gelmeden önce. Onları paylaşacağım. Şimdi İngiltere'de kira yatırımı yapacağız. Şimdi öncelikle şuna bakmamız lazım. Biz bir yere gidiyorsak, bunun şehrin adı Londra olabilir, Paris olabilir, Roma olabilir. Dünya global pazarlardan ne şekilde ayrışıyor? Buradaki hikaye nedir? Ona bakmamız lazım. Yani biz paramızı niye buraya götürelim? Ben İstanbul'da da yatırım yaparım abi. Yani çeşitli sorunları var. Kiralarla ilgili sorun yaşandı. Ama gayrimenkul fiyatları da arttı. Bunu da unutmamak lazım. Giderim ben paramla Paris'e de giderim, Roma'ya da giderim. Orada böyle dev bir dünya olan Amerika var. Çok ciddi yatırım seçenekleri var. Neden? İngiltere. Şimdi İngiltere'de çözülemeyen kronik bir yeni konu tarzı sıkıntısı var. Yani çünkü şehirleşme konusu İngiltere'de, yani Birleşik Krallık'ta diyelim, dünyanın geri kalanına göre çok önce olduğu için çok eski bir konut stoğu var. Yani 100 yıllık, 120 yıllık binalar hala duruyor. Yani ekonomik ömrünü tamamlamış şehirlerin böyle koca bölgeleri var. Bu iş kolay çözülebilecek bir iş değil. Zaten biz çözerdik. Hani müteahhitlik konusunda yeteneğimiz herhalde Türkiye'de çalışan firmaların sorgulanamaz. Tabii ki İngiltere gibi daha böyle hantal olan ülkeler günümüzde bunu çözemiyorlar. Şimdi birinci konu bu. Arz talep dengesi bozuk. Yani yeni bir konuta oturup böyle kafam rahat, işime gücüme gidebileceğim, işte rutubet mi olacak, taban mı akacak düşünmeden yaşayabileceğim yer sınırlı. Birinci konu bu. En önemli konu da bu bence. 2, sürekli birileri İngiltere'ye göç ediyor şu veya bu şekilde. Keyfi göç olabilir, çalışmak için gidebilirsiniz, öğrenci olarak gidebilirsiniz ama unutmayın ki büyük bir cazibe merkezi Birleşik Krallık. Özellikle işte Londra, Manchester, Birmingham, anormal dışarıdan bir ilgi var. Şimdi gelen insanlar genellikle kiralık yer arıyorlar. Veya işte orta sınıfa kendini atan insanlar, okullardan mezun olan insanlar kiralık yer arıyorlar. İkinci sorun da bu. Birleşik Krallık kapsamında kiraların en son ne zaman düştüğünü ben inanın bilmiyorum. Başka bir konu, gerçekten hala büyük şehirlerde nüfus artıyor. Yani Londra'ya bakın, benim önümde bir araştırma var zaten şu anda. Paris ve Roma'ya göre daha hızlı büyüyor nüfus. Yani burada gerçekten ilginç bir durum var. Tabii ki göçle ilgili sorunlarını da ayrıca konuşmak lazım. Londra üzerinde konuşurum. Ama Manchester'a geldiğinizde orada da nüfus çok hızlı artıyor. Bu biliyorsunuz, ben hani gayrimenkul yatırımında nüfusun çok önemli olduğunu hep söylüyorum. Yani tabii ki işte 1950'lerden 2000'lere gelen patlama dünyanın hiçbir yerinde olmayacak nüfusla ilgili. Ama bu dinamiğin en azından devam etmesi gerekiyor. Hani biz bir pazara girerken bu nüfus etkisine her zaman bakıyoruz. Devam ediyorum. Yani şunu da unutmayın. Dünyanın her yerinde sürekli birileri zengin olup para kazanıp ya işte ben de Londra'dan, ben de Manchester'dan bir daire alayım diyorlar. Bu da sizin
kira geliriniz, finansal gelirleriniz için de önemli bir yeri var ama en büyüğü o olamaz. Sizin gayrimenkulünüzün değeri artması lazım. Zaten değer artışı kiradan sağladığınız gelirin önündeyse biz doğru bir yatırım yaptık diyoruz. Ne oluyor? Herkes işte bu yatırımı orada yapıyorsa sağlam bir sistem ortaya çıkıyor. Şimdi devam edelim. Burada yine önemli kıstaslardan biri kredilendirme ve finansal piyasalar. Bu neden önemli? Yani herhalde şimdi size anlatmama gerek yok. Hani Londra finans piyasasının dünyada gerçekten hala merkezi. Hani New York istediği yere gelsin, Şangay istediği yere gelsin. Bu iş Londra'da dönüyor ve çok sağlam bir finansal sistem var. Ve finansal sistemin bu sağlamlığı, elindeki likiditesi her zaman krediye dönüşüyor. Günümüzdeki ortamda tabii ki kredi faizleri yüksek ama bu da fiyatlara yukarıdan baskı yaptığı için bizim için hala bir fırsat. Neden? Elimizi kolumuzu sallaya sallaya gidip %25, hadi bilemediniz %30 bir ön ödemeyi koyduğumuz zaman geri kalanını yüksek bir faizle de olsa, işte bu yüksek faizde yıllık %5,5, hadi bilemediniz 6. Hani onun detaylarına çok girmedim bu kapsamda. Hani case by case ilerleyen bir konu çünkü. Şimdi likidite var. Ben finansman sağlayabiliyorum ve bu finansman çoğunlukla kira gelirimin de altında fiyatlanıyor. Yani ben kiradan bir para alıyorum. Mortgage'ımın taksidini ödeyebiliyorum. Şimdi bu her zaman bir araya gelecek bir durum değil. Bugün aldığımız pozisyonlar da ileride bu faiz ortamı aşağı çekildiğinde bize çok büyük bir fırsat sağlar. Çünkü ben giderim yeniden finanse ederim mortgage'ımı ama dönüp o dönemki yüksek fiyatlardan yeniden daire alamam. Unutmayın. Evet, kredi ucuzlayacak ama buradaki değer artışı çok yüksek olacak. Şimdi biraz daha hızlanıyorum çünkü biliyorum bu bölümde siz hakikaten yatırımı görmek istiyorsunuz. Sonda da 3 tane daire paylaşacağım. Üçü de bu arada direkt gidip alabileceğiniz yerler. Yani çok böyle mikro boyutta incelemedim ama bunların hepsi kabiliyetli yatırımlar olacak. Şimdi gelelim bizim bakmamız gereken tarihsel bazı gerçeklikler var. Yani mesela örnek veriyorum. İstanbul'da her zaman konut para edecek. Neden? Her zaman burada yaşamak isteyecek uluslararası veya yerel insanlar olacak. Her zaman buradan birileri mülk edinmek isteyecek. Her zaman birileri burada zengin olacak. Şimdi Avrupa'da nüfusun en yoğun olduğu ve en fazla ekonomik girdinin yaşandığı bir bölge var. Bu bölgenin adı da Blue Banana Zone. Milano'dan alıyorsunuz, böyle muz şeklinde taradığınız zaman ta Londra'ya, bir ucu Manchester'da olacak şekilde çok yoğunluklu ekonomik gelişimin olduğu ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Avrupa'nın kalbi burası aslında. Diğer bölgeler hep göreceksiniz gittikçe varlık azalır omuzdan uzaklaştık. İşte Portekiz ve Polonya uçlarına gittiğinizde zaten neredeyse gelişmekte olan ekonomiler görüyorsunuz. Ama Milano'dan işte bu Manchester'a kadar o muz hakikaten bizim aslında dünyadaki ekonomik gelişimin büyük bir kısmının geçtiğimiz 400 yılda yaşandığı bölge. Şimdi bu bölge doğal olarak gayrimenkul edinmek için çok iyi bir yer. Yani bunun da en ucundaki şehirden başlamak istiyorum. Ben bu video kapsamında Manchester'daki yatırımlardan bahsedeceğim. Ve ilk yatırıma bir girelim isterseniz artık. Şimdi ilk dairemiz 270.000 pound. Kira getirisi yüzdesel olarak %5,5. Ve ben bölge olarak çok kritik bir yer seçtim. Çünkü Manchester'daki gayrimenkul değer artışının büyük kısmının ben bu bölgede oluşacağını hissediyorum önümüzdeki dönemde. Neden? Bu Salford Rıhtım diye geçiyor. Orası böyle ciddi bir renovasyondan geçiyor. Yani bir kentsel dönüşüm bölgesi baktığınızda. Yanında çok ciddi insanların çalışmak ve eğlenmek için gittiği merkezler var. İşte BBC'nin merkezi orada mesela. Bu meşhur, herkes orayı anlatıyor zaten. Media City buraya, yani yürüyüş mesafesinde. Bu bir proje. Anahtarı üstünde, yani teslim edilmiş bir bina. Baktığınız zaman Manchester'da benim çok takıldığım bir ekonomik durum var. Bu iki tane büyük futbol takımı, Manchester City ile Manchester United, ikisinin değerini topladığınızda 11-12 milyar euro bir değer ediyor. Yani bu da Forbes'un hesapladığı değer. Şimdi baktığınız zaman sadece spordan böyle bir gelir elde eden, nüfusu da 3 milyon civarında bir şehir Manchester. Bunlar çok büyük paralar böyle küçük şehirlerde üretilmesi için. Ve yani fark ettiniz, sadece 2 tane spor kulübünden bahsediyorum. Bunun üzerine böyle şehrin içerisinde oluşturulan, kentsel dönüşümle çekici hale getirilen bu cazibe merkezlerinden bir gayrimenkul edindiğinizde şöyle bir ortam oluşuyor. Ben geldim,
bu şehirde işte öğrenci olarak geldim veya çalışmaya geldim küçük bir şehirden veya yurt dışından çalışmaya geldim. Gelip sizin bu dairenizi ben tutacağım. Çünkü neden? Yeni. İçinde işte ilk kiracı muhtemelen sizin kiracınız olacak. Baktığınız zaman bina bir masraf sorun çıkarmayacak. Doğru düzgün işime gidip gelebileceğim. Şehirle ilgili zaten taşınan insandan bahsediyoruz. Yani kiracının ilgisini çeken bir şehir olduğunu hani hem nüfus artışı hem ekonomi artışında bahsetmiştik. Bir de üstüne üstlük çok garip bir istatistik var. Yani son 10 yılda Manchester'ın gayrimenkul değerleri %86 artmış. Hard currency bazlı %86 artış. Çok uç ve bize bir hikaye anlatıyor. Yani burada insanlar demek ki yaşamaya ve yatırıma değer bir şeyler görüyorlar. Zaten Avrupa özelinde bizim buna dikkat etmemiz lazım. Hala bir ekonomi oluşuyor mu? Nüfus artıyor mu? O zaman gidip orada yatırım yapabiliriz. Ekonominin düşüşe geçtiği ve nüfusun da düşüşe geçtiği yerlerden her zaman uzak durmamız gerekiyor. Şimdi bu örnek daire ile ilgili ufak bir çalışma yaptım burada. Dediğim gibi hani bu birazcık case by case diyorum, yani siz kredi alırken nasıl bir manzarayla karşılaşacaksınız, özel bir çalışma yapılmalı. Ama dairemiz dediğimiz gibi 270 bin pound'a alabiliyoruz. 67 metrekare 2+1 bir daire. Peki nasıl satın alacağız bunu? 86 bin pound bir ön ödeme yapacağız. 22 bin pound bu el değiştirme masrafları, yok işte mortgage'ı bulduydun, işte içine kiracı koyduydun, hani bütün işte tapu devir bedelleri, her şey içinde 22 bin pound bir masrafımız olacak. Biz de gidip 184 bin pound'unu da mortgage olarak alacağız. Yani baktığınız zaman cebinizde 100 bin pound ile gidip bu işe girebiliyorsunuz. Peki mortgage'ı aldım, nasıl bir gelecek beni bekliyor? Benim kiram 1230-1250 pound civarında olacak burada. Mortgage'ımın taksidi 835 pound hesapladım. Yani ben gerçekten kendimi Excel'de hesaplayınca böyle bir şey çıkıyor. Gidip kiradan aldığım para mortgage'ımı kapatıyor. Burada başka masraflarınız olacak. Yani bir mesela yönetim firmasına verirseniz %9 kesiyor. Yani 110 pound falan kesinti olur burada. Yani siz kiracıyı tanımazsınız bile ama adamlar gider her işi yapar sizin için. Kiracının sorunu çıktığında ilgilenir. Bunun da yıllık %9 gibi bir size maliyeti oluyor. Şimdi tam burada aklınızda ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bize kredi çıkar mı konusu. Şimdi kredi işini bu konsepte şöyle çözüyoruz. Biz bir şirket kuruyoruz. Bu şirketin üzerine gayrimenkul alıyoruz. Şirketin %100'ü sizin. Bu şirketin üzerine gayrimenkul aldığımızda o şirketin kredibilitesine bakılıyor. Yani siz bu 85 bin pound ön ödemeyi koyduğunuz zaman zaten şirketin bir varlığı oluyor. Gidiyor bunu gayrimenkule yatırıyor. Ondan sonra banka kira gelirini de bildiği için, buradan ne geleceğini banka çok iyi biliyor. Sizden bizden iyi biliyor. Burada pozitif bir nakit akışı olduğunu biliyor. Dolayısıyla krediyi veriyorlar. %20-30 arasında değişiyor bu krediler. 20 olursa daha olumlu, 30 olursa biraz daha cebimizden para çıkıyor. Ama yani %70'ini kredilendirip bir de pozitif nakit akışı oluşturduğumuzda, bazen bu tabiri kullandığımda gülüyor yatırımcılar, şampiyonuz. Bir konu daha var. Şirket üzerine bu gayrimenkulü aldığınızda şöyle bir şey oluyor. Normalde şahsınız üzerine kayıtlı bir gayrimenkulde faiz ödemelerini gider olarak düşemezsiniz. Yani siz bütün kira gelirinden bir vergi ödersiniz. Mortgage ile ilgili bir istisna indirim var ama onu hiç dikkate almayın. Çok küçük bir şey, devede kulak. Yani kiramı alıyorum. Buradan hiçbir maliyet neredeyse düşemiyorum. Oradan gelir vergisi ödüyorum. Genellikle zaten negatif cash flow'a düşüyor. Hani benim bir önceki bölümde eleştirdiğim konu İngiltere ile bu negatif cash flow'du. Ama siz bir şirket üzerine alırsanız iki tane çok önemli avantaj var. Bir, faiz ödemelerini direkt gider kaydediyorsunuz, gelirden düşüyorsunuz, kalandan kurumlar vergisi ödüyorsunuz. Peki Ahmet, bu kalan parayı çekerken vergi ödeyecek miyim? En başta ödemeyeceğim çünkü 80-85 bin pound'u, hatta işte bu el değiştirme masraflarıyla 100 bin pound'u ben şirketime borç verdim ya. Onu borç olarak kendime ödüyorum ve kemiksiz bir şekilde uzun yıllar vergiye maruz kalmadan gayrimenkulün gelirlerini almış oluyorum. Zaten bütün oyunu değiştiren bu. Yani hem iyi finansal piyasalar hem de sistemin sağlam olmasından kastım buydu. Şimdi gelelim ikinci yatırıma bakalım. Böyle İngiltere'de her şehrin etrafında böyle birinci bir çember yol vardır ya, ring böyle.
O ringin içinde kalıyor bu yatırım ve tıpkı Maslak gibi bir yer, yani oranın böyle çok yüksek binalarının olduğu, çok fazla ofisin, işin, yani çalışan insanın olduğu bir yer. Deansgate metro istasyonu birazcık böyle hub gibi, yani bütün şeyler geçiyor orada, metro line'ları oradan geçiyor. Oraya 7 dakika yürüyebildiğiniz mesafede bir yer. Çok detaya girmeden burada şöyle bir şey söyleyeceğim. İçerisinde kiracı var. 1600 pound ödüyor. Dairenin değeri 320 bin pound. %6 da bu hesaba göre, bakkal hesabı, %6 da getirimiz var. Yani böyle Manchester'da merkezi bir yerde yeni bir bina, böyle çok da göz alıcı bir yer aslında. Buraya fotoğraflarını zaten paylaşacağız. Çok çekici bir yatırım. Dilerseniz nasıl bir parayı cebimize koymamız gerektiğine bakalım. 80 bin pound nakiti cebime koyuyorum ön ödeme için. 15 bin pound masraflar için kenara ayırıyorum. 240 bin de zaten mortgage'la alacağım. Kira gelirim neydi? 1600. Mortgage ödemesi de yaklaşık 1200 euroya geliyor. Benim pozitif nakit akışım burada baktığımda 400 pound civarında oluyor. Yani baktığınızda yine kabiliyetli bir yatırım. Çoğunluğu finanse etmiş oluyorsunuz. Pozitif nakit akışında oluyorsunuz. Üstüne üstlük yarın bir gün yeniden finansman yaptığınızda bu mortgage ödemesini iyice aşağı çekebilirsiniz. Kiranız da ilerleyecek. Manchester'da kiraların ucuzlaşmayacağı, yani gerçekten garanti bir pozisyon artık. Getirinin kendisi de pound'la, dolayısıyla çok kabiliyetli bir yatırım da. Dairenin detaylarını az önce söylemedim galiba. 1+1 bir daire ve 52 metrekare buradaki dairede. Gelelim 3. yatırıma. Burada ihtiyacınız olan parayı biraz daha aşağı çekmeye çalıştım. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Yani kanalda çeşitli bütçelerde yatırımcılarımız var ve illa işte 270-320'lere gitmeniz gerekmiyor. Ben de biraz alışkanlık ya, bu Golden Visaların minimum 250 bin euro giriş fiyatı olmasından kaynaklı hep böyle oralara yakınsıyorum ama 155 bin poundluk bir yatırım burada sizin için belirledim. Tabii ki bu cazibe merkezlerinden bir tık uzak. Yani uzak dediğim bu arada yani 5 dakika arabayla, ama hani Manchester daha ufak bir şehir olduğu için o uzak yakın kavramını iyi anlamamız gerekiyor. Yani buradan mesela havaalanına herhalde 20 dakikada gidersiniz. Yani hani havaalanında biraz dışarıda biliyorsunuz. Bu da öbür tarafında bu projede. Nasıl bir ön ödeme ve masraf olacak? Burada benim amacım cebinizden çıkan ilk ödeme ve masrafları 50 bin poundlara çekmek. Yani 50 bin poundlara girip gerisini finanse ettiğimizde biz 35 metrekarelik bir stüdyo satın alabiliyoruz. Bu az önce bahsettiğim Salford tarafına da yakın. Yani yürünmüyor tabii ki orada çalışılacak yerler, ama Manchester'da değer artışını yakalayabilecek bir bölgede yepyeni bir konut edinmiş oluyorsunuz. Finansallara şöyle bir hızlıca bakalım. Yine getiri %6'larda. Burada bir tık daha yüksek olmasını beklerdim ama işte oradaki o cazibe merkezi konusu biraz getirileri sabitliyor. Ben 38.750 pound'u ön ödeme olarak koyuyorum. Masrafları 13.000 pound ödüyorum burada ve 116.250 pound'u da mortgage ile finanse ediyorum. Nasıl bir tablo oluyor? Tabii ki buradaki pozitif nakit akışınız biraz daha düşük olacak. 775 pound kira ödüyorum. Mortgage'ım da 634 pound. Baktığınızda yine pozitif nakit akışı var. Hani yönetim ücretlerini falan da düştüğünüzde o şekilde bir tablo ortaya çıkıyor. Ama çok kabiliyetli, güzel bir yatırım. Hele ki günümüzdeki işte Türkiye'de kredi ve kaldıraç kullanılamıyor. Ve tabii ki konuttaki kaldıraç kadar güçlü bir kredi dünyada yok gibi bir şey. Yani çünkü şirketinize kredi alırsınız, yani hem pahalıdır hem risklidir. İşte ihtiyaç kredisi alıp gidip finansal piyasalara girilebiliyor. Orada da kredinin kendisi küçük. Şimdi biz aldık bu mortgage'ı, taksitlerimizi ödedik, ödemeleri bitirdik. Elimizde hem değer artışı olacak hem gelen kiralarla pozitif nakit akışıyla yeni bir mortgage'a da girme şansımız olacak. Çünkü parayı orada biriktirirsek böyle bir senaryo ortaya çıkıyor. Hani yeniden yatırım yaparak da varlıklarımızı bu şirket içerisinde büyütebiliriz. Bu şirketleri de zaten ben şeyi çok duyuyorum. İçine gayrimenkulleri toplayıp 4-5 yıl mortgage ödedikten sonra bir karla satıyor yatırımcılar. Hani hakikaten bu gayrimenkuller için kuracağınız şirketin içinde çok ciddi bir portföy oluşturabilirsiniz ve önümüzdeki dönemde mortgage faizleri de düştüğünde bu portföyü toptan birilerine satabilirsiniz. Bu hakikaten gözünüzde büyütmemeniz gereken bir proje ve strateji. Yani herhalde biz de bu araştırmadan sonra girip birkaç yatırım kendimiz de yapacağız gibi gözüküyor. Şimdi bu bölümde hem İngiltere'de yatırım tezlerini bir gözden geçirdik, hem
şirket üzerine mortgage alarak nasıl fırsatlar elde edebileceğimizi gördük. Hem de birkaç tane pratik yatırım üzerinden bu finansal durumu gözden geçirdik. Tabii ki birçok sorunuz olduğunu biliyorum. Öncelikle sizden ricam sizin favoriniz hangi yatırım onu paylaşmanız benimle. Onun dışında da her zaman olduğu gibi sorularınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Her birine tek tek cevap veriyorum. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri de lütfen açın. Görüşmek üzere.